Tarih Mayıs 1941. Avrupa karanlığa gömülmüş durumda. Nazi Almanyası kıtaya hükmediyor. İngiltere ise okyanusun ortasında yalnız, aç ve kuşatılmış bir ada. Winston Churchill'i savaş boyunca uykusuz bırakan tek bir korku vardı. Atlantik'teki ikmal hattının kesilmesi. Eğer o damar kesilirse İngiltere boğulacaktı. Ve şimdi o damarı kesmek için denize bir canavar iniyordu. 50.000 tonluk çelik, 380 milimetrelik toplar ve kırılması imkansız olduğu söylenen bir zırh. Adı ise Bismarck. Bu sadece bir deniz savaşı hikayesi değil. Kibrin, ölümcül hataların ve okyanusun ortasında donarak ölen binlerce gencin trajedisi. Bu batırılamaz denilen Bismarck'ın son yolculuğu. Bu hikayeyi tam anlamak için okyanustan tersaneye, 1936 yılının Hamburg'una dönmeliyiz. Almanya, 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılmıştı. İmzalanan anlaşmalar Almanların elini kolunu bağlıyordu. Büyük gemi yapamazsınız denmişti. Sınır 35.000 tondu. Ama Adolf Hitler'in kurallara uymak gibi bir niyeti yoktu. Blomvos tersanesinde gizli bir proje başlatıldı. Mühendislere tek bir emir verilmişti. Batırılamaz olanı yapın. Ve yaptılar. Bismarck tamamlandığında anlaşmaları delip geçmişti. Tam yüklü ağırlığı 50.300 tondu. Boyu 251 metreydi. Yani neredeyse 3 futbol sahası uzunluğunda. Onu asıl korkutucu yapan şey kaplumbağa sırtı adı verilen zırh tasarımıydı. Bu tasarım yakın mesafeden gelen mermilerin geminin kalbine, yani makine dairesine girmesini imkansız kılıyordu. Bismarck dayak yemek için değil, aldığı darbeleri emip savaşı devam etmek için tasarlanmış bir boksördü. Ana silahları 4 kulede toplam 8 adet devasa top. Bu toplar bir araba ağırlığındaki mermileri ufuk çizgisinin ötesine 36 kilometre uzağa fırlatabiliyordu. 14 Şubat 1939. Hitler ve on binlerce kişi bu çelik devin suya inişini izledi. Şampanya patladı, zincirler boşaldı ve Avrupa'nın kaderini değiştirecek o gövde suya indi. İngiliz istihbaratı ise şoktaydı. Kraliyet donanması yüzyıllardır denizlerin hakimiydi. Ama ellerinde bu yeni canavarla teke tek dövüşebilecek neredeyse hiçbir gemi yoktu. Sadece bir efsane hariç. Mighty Hood. 1941'e gelindiğinde durum netleşmişti. Churchill'i titreten senaryo şuydu. Eğer Bismarck Atlas Okyanusu'na çıkar ve savunmasız ticaret konvoylarının arasına dalarsa tam bir katliam olurdu. Berlin'de karar verildi. Operasyon Rheinebüng, yani Ren tatbikatı başlıyordu. Ancak geminin komutası bu devasa gücün aksine ruhu kuşkuyla dolu bir adama, Amiral Günther Lütjens'e verildi. Lütjens bir Nazi fanatiği değildi. Eski imparatorluk donanmasının demir maskeli, asla gülümsemeyen subayıydı. Ama içinde derin bir karamsarlık taşıyordu. İngiliz radarının gücünü biliyordu. Bu göreve adeta bir zafer umuduyla değil, bir intihar görevine çıkar gibi çıkmıştı. Onun tam zıttı ise geminin kaptanı Ernst Lindemann'dı. Gemisine aşık, gururlu bir süvari. Biri kaderine razı, diğeri ise kibirli iki komutan. 18 Mayıs gecesi yanlarına ağır kruvazör Prince Eugene'i de alarak sislerin içinde Kuzey Atlantik'e süzüldüler. Ve daha ilk günlerde kaderlerini belirleyecek o ilk büyük hata yapıldı. Filo, Norveç'in Bergen fiyortlarında mola verdi. Limanda yakıt vardı. Bismarck'ın depoları tam dolu değildi. Ama Amiral Lütjens, İngiliz hava saldırısından korktuğu için acele etti. O gün Bismarck alabileceği 1000 ton yakıtı almadan limandan ayrılmıştı. Lütjens'in bu aceleci kararı sadece birkaç gün sonra ölümcül bir zincirleme reaksiyonu başlatacaktı. Çünkü peşlerine düşen avcılar
düşündüklerinden çok daha yakınlardı. 24 Mayıs sabahı Danimarka Boğazı'nda buz kütlelerinin ve sisin arasında iki dev karşı karşıya geldi. İngilizlerin efsanesi Hood ve Almanların yeni kabusu Bismarck. İngiliz Amiral Holland aceleciydi. Gemisini Almanların üzerine tam cephede sürdü. Bu taktiksel bir hataydı. Çünkü arka toplarını kullanamıyordu. Saat 06 sularında Bismarck'ın 5. salvosu gökyüzünü yardı. Mermiler Hood'un zayıf güverte zırhını deldi ve doğruca cephaneliğe girdi. Bir patlama değil, bir yok oluş. Devasa Hood sadece 3 dakika içinde ortadan ikiye ayrılarak battı. 1418 kişilik mürettebattan geriye sadece 3 kişi kalmıştı. Bismarck zafer sarhoşuydu. Kaptan Lindemann kaçan diğer İngiliz gemisini kovalamak ve batırmak istedi. Ama Amiral Lütjens dur dedi. Risk yok. Fransa'ya gidiyoruz. Ancak Lütjens'in gözden kaçırdığı bir detay vardı. Çatışmada Bismarck pruvasından bir yara almıştı. Bir İngiliz mermisi yakıt tankını delmişti. Norveç'te alınmayan yakıt ve şimdi denize sızan tonlarca petrol. Zafer kazanılmıştı ama Bismarck kan kaybediyordu. Artık bir avcı değil, yaralı bir avdı. İngiliz donanması intikam yemini etmişti. Bismarck ne pahasına olursa olsun batırılacaktı. Bütün donanma peşine düşmüştü. Ama Bismarck Fransa kıyılarına, güvenli bölgeye çok yaklaşmıştı. Kurtulmak üzereydi. Ta ki o uçaklar gelene kadar. HMS Ark Royal gemisinden kalkan Swordfish uçakları. Bunlar modern savaş makineleri değildi. Birinci Dünya Savaşı teknolojisiyle yapılmış, bez kanatlı, yavaş, hırpır uçaklardı. Pilotlar açık havada rüzgarı yüzlerinde hissederek uçuyorlardı. Tarihin en büyük ironisi ise buradaydı. Bismarck'ın son teknoloji uçak savarları hızlı uçaklar için tasarlanmıştı. Bu kadar yavaş uçan hedeflere nişan alamıyorlardı. Ve sadece bir torpido. Evet, sadece bir tane. Bismarck'ın kalın zırhına değil, en hassas noktasına, kıç tarafına isabet etti. Dümen 12 derece iskele yönünde kilitlendi. Koca gemi artık düz gidemiyordu. Okyanusun ortasında çaresizce daireler çiziyordu. Rüzgara ve düşmana doğru dönmek zorundaydı. Modern dünyanın en güçlü makinesi basit bir mekanik sıkışma yüzünden ölüme mahkum olmuştu. Amiral Lütjens Berlin'e o son karanlık mesajı geçti. Son mermimize kadar savaşacağız. Führer'e sadakatle. 27 Mayıs sabahı Bismarck artık savaşmıyor. Sadece ölümü bekliyordu. İngiliz gemileri Rodney ve King George ufukta belirdi. İngiliz komutan Tovey'in emri basitti. Yaklaşın ve işini bitirin. Bu bir savaş değildi. Bir infazdı. Rodney'den atılan mermiler Bismarck'ın komuta kulesini vurdu. Amiral Lütjens ve Kaptan Lindemann dahil tüm komuta kademesi o anda ölmüştü. Gemi başsız kaldı. Sonraki 45 dakika boyunca Bismarck bir cehenneme döndü. Tam 2800 mermi atıldı. Üst güverte eridi. Silahlar sustu. Ama Bismarck batmıyordu. O kaplumbağa zırhı hala dayanıyordu. Gemi yanıyor ama suyun üstünde kalıyordu. Son darbeyi vuran İngilizler olmadı. Geminin baş mühendisi gemiyi düşmana teslim etmemek için son emri uyguladı. Vanaları açın ve patlayıcıları yerleştirin. Kendi mürettebatı tarafından dibe gönderilen çelik dev saat 10.39'da sancağa yattı ve dalgaların altına gömüldü. Savaşın gürültüsü bittiğinde geriye sadece insan kaldı. Buz gibi suda simsiyah petrol tabakasının içinde yüzlerce Alman askeri hayata tutunmaya çalışıyordu. İngiliz gemisi Dorsetshire yardıma geldi. İpler atıldı. Umutlar doğdu. Ama o sırada bir gözcü vardı. U-bot periskobu. Kaptan kararını verdi. Kendi gemisini riske atamazdı. Motorlara güç verildi. Dorsetshire hızla uzaklaşırken iplere tutulan eller ve umutlar kayboldu.
Yüzlerce genç kendilerini kurtarmaya gelen geminin gidişini izlediler. Geriye kalanlar donarak veya boğularak can verdi. Kurtarılan bir asker suda bıraktığı arkadaşının son sözlerini asla unutamadı. "Karıma söyle, onu seviyorum." 2200 kişilik mürettebattan geriye sadece 115 kişi kalmıştı. Bismarck bir mühendislik harikasıydı. Batırılamaz denmişti. Ama hikayesi bir zafer destanı olarak değil, insan kibrinin okyanus karşısındaki çaresizliğinin anıtı olarak tarihe gömüldü. İzlediğiniz için teşekkürler.